21. soruya gelmiş olduk arkadaşlar. Ardışık 4 tek tam sayının çarpımı negatif, toplamlarının da pozitif olduğunu vermiş. Buna göre bu sayıların toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi bakın 4 tek tam sayının çarpımı negatif, toplamı pozitif ise dolayısıyla bu sayıların bir kısmının negatif, bir kısmının pozitif olması gerekiyor. Dolayısıyla sıfırın sağından ve solundan biraz rakam yazmam gerekiyor. Ben 7'ye kadar olanların hem artılarını hem eksilerini yazdım. Şimdi çarpımları negatif demiş. 4 tek tam sayının çarpımının negatif olabilmesi için 2 ihtimal var arkadaşlar. Ya bu sayıların 3 tanesi negatif, bir tanesi pozitiftir ardışık olduğu için, ya da bir tanesi negatif, 3 tanesi pozitiftir. Dolayısıyla bu iki ihtimale göre benim sayıları yazmam gerekiyor. Şimdi 3 tanesi negatifse bu sayılarımız ne olacak arkadaşlar ardışık dediği için? Eksi 5, eksi 3, eksi 1 ve 1 olacak. Bir tanesi negatifse ne olacak? Eksi 1, 1, 3 ve 5 olacak arkadaşlar. Doğru mu? Ardışık dediği için bu sayıları bu şekilde yazmış oldum. Şimdi toplamlarının pozitif olduğu demiş. 3 tanesinin negatif olduğu ihtimalde toplamlarının pozitif olma ihtimali zaten yok. Dolayısıyla bu şıkkı elemiş olduk. Bir tanesi negatif, 3 tanesi pozitif olacak. Dolayısıyla aslında sayılarımızı bulmuş olduk. Eksi 1, 1, 3 ve 5 sayılar olmuş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 1 ve 1'in ikisini birbirini götürdü. 3 ve 5'i topladığım zaman 8 cevabına ulaşmış oldum. Dolayısıyla cevabım Bursa seçeneği yapmış oldum. Geçtik 22. soruya arkadaşlar. Uzun gibi görünüyor aslında ama basit bir soru. Bakın hemen hızlıca işlemlerimizi yapalım. 6 tane aşçı varmış. Her bir aşçı farklı yemek hazırlıyormuş. Ve hazırladığı her yemeği 3 tane de aşçıya tattırıyormuş. Şimdi neyi soruyor? Aşçıların hazırladıkları yemeklerin toplam sayısını soruyor bize. 6 tane aşçı dediği için arkadaşlar geldim ben bu 6 aşçıyı tek tek yazdım. Şimdi diyor ki hazırladıkları yemeklerinin sayıları birbirine eşit diyor. Dolayısıyla ben bir tanesine x dersem her biri x tane yemek hazırlamış olur. Doğru mu? Geldim şimdi bunları yazıyorum. Bir de ne diyor? Tattırdıkları yemeklerin sayıları da birbirine eşit diyor. Zaten her aşçı 3 tane aşçıya tattırdığına göre x tane hazırlayan bir aşçı 3x tane tattırmış olur. Dolayısıyla her biri de 3x tane tattırmış olacak. Çünkü bunlar da birbirine eşitmiş. Geldim yazdım. Ne diyor? 3. öncülde. Her bir aşçının hazırladığı yemek sayısı ile tattırdığı yemek sayısının toplamı 16'ymış. Dolayısıyla ilk aşçımız x tane yemek hazırladı, 3x tane tattırdı. Dolayısıyla 4x tane. Bu neye eşitmiş? 16'ya eşitmiş. Ben buradan x'i 4 olarak buldum. Soru zaten burada bitti arkadaşlar. Buna göre lokantada aşçıların hazırladıkları yemeklerin toplam sayısı. Her bir aşçı x tane hazırladı. 6 tane aşçımız var. Dolayısıyla hazırlanan toplam yemek sayısı 6x. X'in 4 olduğunu biliyorum. Çarptığım zaman 24. Dolayısıyla cevap Ceyhan yapmış oldu arkadaşlar. 23. soruya geldik arkadaşlar. Bence sınavın en zor sorularından bir tanesiydi. Çünkü denklemi kurmak aslında soruyu çözmek anlamına geliyordu. Denklemi güzel kurmamız gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar gelen işlemi biraz kolaylaştırmak adına Türkçeyi biraz matematiğe çevirelim arkadaşlar. Şimdi kiralık ve satılık bir otogallerinin internet sitesinde ilanlar yer alıyormuş. Dolayısıyla ben kiralık ve satılık olarak bir tablo oluşturmaya çalışıyorum. Araba sayısı ve bir de görüntülenme grafiği yapmamız gerekiyor bu soruyu çözebilmek adına. Geldim araba sayısı ve görüntülenme dedim. Şimdi 5 tane kiralık araba varmış. Bunu bildiğim için gelip direkt 5'i kiralık araba sayısını yazabilirim. Benden zaten satılık arabayı sorduğu için oraya x dedim. Bakın kiralık arabalara 4 kişi, satılık arabalara da 5 kişi ilanı görüntülemiş. Dolayısıyla toplam görüntülenme sayım benim 4 ile 5'i çarptım 20, x ile de 5'i çarptım 5x. Dolayısıyla toplam görüntülenme sayım 5x. Şimdi sorunun asıl can alıcı noktası şurası. Şimdi internet sitesinin gün sonunda toplam 50 görüntülenmesi olmuş ama bakın 6 tanesini aynı kişi yapmış. Aslında benim soruyu çözebilmem için bu 6 tanesini aynı kişi yapıyor ya. Bunu aslında 6 tanesi farklı birey olsaydı toplam ne olacaktı onu bulmam gerekiyor ki bu görüntülenme sayısını ona eşitleyebilmem lazım. Şimdi arkadaşlar toplam görüntülenme sayısı 50 olduğuna göre 6 tanesi de aynı kişi yaptığına göre dolayısıyla bu bir tanesini çıkarmam lazım. 49'u buldum. Buna da 6 ekliyorum arkadaşlar. Burada şunu da yapabiliriz. 6'dan 1'i çıkarıp 50'ye de ekleyip 55'i de bulabiliriz. İki ihtimalle de yapabiliriz. Bunu bulduktan sonra aslında toplam görüntülenme sayısının 55 olması gerekiyordu. Aynı kişi yaptığı için daha düşük oldu.
20'yi karşıya attım. 5x'in 35 olduğunu gördüm. Dolayısıyla buradan x'i 7 olarak çektim. Zaten x dediğim değer neydi? Satılık araba sayısıydı. Dolayısıyla cevabımız Adana yapmış oldu. Dediğim gibi zor bir soruydu. 24. soruya gelmiş olduk arkadaşlar. Şimdi demiş ki bir trenin bir vagonunda her bir sırada tekli diğeri ikili koltuk olmak üzere toplam 30 tane koltuk bulunuyormuş. Şimdi aslında burada 30 koltuktan bizim sıra sayısını bulmamız gerekiyor. Bunun için de gelin bir şekil çizelim. Şimdi arkadaşlar ince buraya tekli koltuk diyeceğim birazdan. Alt tarafa da biraz daha kalınlığı çiziyorum. 2 kişi ikili koltuk olabilmesi açısından çizdim. Yazıyorum tekli ve ikili şeklinde. Şimdi arkadaşlar burada aslında bizim kaç tane sıra olduğunu bulmamız gerekiyor. Şimdi şöyle tekli koltuklarda aslında x kişi oturuyorsa örnek veriyorum. İkili koltuklarda 2x kişi oturur. Bunu şuradan çıkarıyorum. Yani tekli koltuklarda 5 kişi oturuyorsa 5 sıra var demektir. O halde ikili koltuklarda da 5 sıra olduğu için 10 kişi oturur. Buradan x'e 2x dediğim zaman bunu da 30'a eşitlediğim zaman x'in 10 olduğunu bulmuş oluyorum arkadaşlar. Dolayısıyla tekli koltuk sayısı 10. İkili koltuk sayısı aslında yine koltuk sayısı aşağı arkaya doğru önden arkaya doğru sıra sayısı 10 olmasına rağmen yan yana olduğu için 20 kişi oturmuş olacak. Şimdi demiş ki ikili koltuklardan 6 tanesinde birer koltuk dolu, diğerlerinde de her iki koltuk dolu diyor. 6 tanesinde bir koltuk doluysa 6 çarpı 1 dedim. Diğerlerinde diyor arkadaşlar aslında 4 sıra daha var. Dolayısıyla 4 çarpı 2 dolu dediği için ne yapıyor? 6 artı 8'den 14 tane dolu koltuğumuz yapmış oluyor. Burada şuna dikkat edelim. Tren vagonunun tamamında değil sadece ikili koltuklarda 14 dolu var. Bakın ne demiş? Tren vagonundaki toplam dolu koltuk sayısı 22 demiş. Dolayısıyla ben 14 artı y diyorum. Buna 22'ye eşitledim. 14'ü karşı tarafa attım. Y'nin 8. Yani aslında y dediğim değer ne burada benim? Tekli koltuklardaki dolu koltuk sayısı. Dolayısıyla arkadaşlar toplam 10 tane sıra var. 10 koltuk var. Bunların 8 tanesi doluysa ondan 8'i çıkardığım zaman 2'yi bulmuş oluyorum. Bu da trendeki, bu vagondaki daha doğrusu boş tekli koltuk sayısı yapıyor. Bu da Adana yapmış oluyor arkadaşlar. 25. soruya geldik arkadaşlar. Bir hobi bahçesinde ayva, dut ve badem olmak üzere 3 farklı tür ağaç bulunuyormuş. Gelin bunları yazalım. Ayva dedim, dut dedim ve badem dedim. Şimdi demiş ki bu ağaçların %40'ı. Arkadaşlar bu tarz yüzde problemlerinde kolaylık olması açısından şöyle yapabiliriz. Tüm bahçedeki ağaçlara bir değer verelim. Biz buna 100x diyelim. Şimdi bu ağaçların eğer %40'ı ayva ağacı ise toplam 100x'in %40'ı ne yapıyor arkadaşlar? 40x. Dolayısıyla ayva ağacını kolaylıkla bulmuş oldum. Şimdi demiş ki diğer ağaçların %40'ı dut ağacıdır. Şimdi 100x'ten 40x'i çıkardığım zaman ne yaptı arkadaşlar? 60x'i bulmuş oldum. 60x'in %40'ını bulmam gerekiyor. Onu da 40 bölü 100 dedim. Sıfırları sildiğim zaman ne yapıyor arkadaşlar? 6 çarpı 4 24. Dolayısıyla dut ağacımız da 24x yapmış olur. Şimdi toplam 100x'ti. 40x tanesi ayva ağacı. 24x tanesi dut ağacı. Bunları topladığım zaman 64x yapar. Toplam 100x olduğu için 100x'ten çıkardığım zaman 36x tane de badem ağacını bulmuş oldum. Şimdi son durumda 40x ayva, 24x dut ve 36x badem yapmış oldu. 4 tane daha dut ağacı olsaydı ayva ağacı ile dut ağacı sayısı birbirine eşit olacaktır diyor. Dolayısıyla dut ağacına 4 tane eklemem gerekiyor. 24x artı 4 diyorum, bunu neye eşitliyorum? Ayva ağacı yani 40x'e eşitliyorum arkadaşlar. Burada 24x'i karşı tarafa attığım zaman ne yapıyor? 40x eksi 24x'ten 16x yapmış olur. 16x eğer 4'e eşit ise x dediğim değer buradan ne yapar arkadaşlar? 1 bölü 4 yapmış olur. Bizde sorunun son kısmında neyi soruyordu? Bu hobi bahçesindeki badem ağacı sayısı kaçtır diye soruyor. Badem ağacı sayısı 36x'te, x dediğim değer de 1 bölü 4'tü. Dolayısıyla 36 çarpı 1 bölü 4'ten 9 seçeneğini bulmuş oluyorum arkadaşlar. Yani cevabımız Denizli yaptı. Basit bir soruydu. Diğer basit bir soruya geçelim isterseniz. Bir kırtasiyede kalem ve silgi demiş. Gelin istiyorsanız hemen bunları bir yazalım. Kalem ve silgi olarak yazdım. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda maliyetler ve satış fiyatları olacağı için ikili bir grafik yapmamız gerekiyor. Bir maliyet diyelim gelin. Bir de satışımız olacak. Dolayısıyla satış ile maliyet arasındaki fark da bizim karımız olacak. Bir de kar yazmamız gerekiyor. Şimdi kalem fiyatları %25 karla diyor ya arkadaşlar. Bunu 100'e tamamlayabilmek için 4 ile çarpıyorum. Dolayısıyla kalem sayısına 4A dedim kolay olsun diye. Dolayısıyla satış fiyatımız da 5A yapmış oldu. Şimdi silgi de %20 karla satılıyormuş.
ulaşabilmesi için 5 ile çarpmam gerekiyor. 5B dedim. Burada küsuratlarla uğraşmamak adına bunu yazıyorum. Silgi de %20 karla satıldığına göre 5B ise %20'si B yapar. Dolayısıyla satış fiyatımız da 6B yapar. Gelin karları zararları bir yazalım. Kalemde A karımız olmuş olur. Silgide de B karımız olmuş olur. Satışlardan maliyeti çıkardığımız zaman. Şimdi 40 kalem ve 20 silgi satılarak 68 TL kar elde ediliyormuş değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla 40A karları yazıyorum. Çarpı artı 20B eşittir 68 dedim. Şimdi bu kırtasiyede kalemle silginin satış fiyatları da birbirine eşitse 5A gördüğüm yere 6B yazabilirim. Dolayısıyla 40A gördüğüm yere ben ne yazabilirim arkadaşlar? 48B yazabilirim. 8 kat olduğu için altının 8 katını aldım 48B. Dolayısıyla 68 tane B 68'e mi eşit olmuş oldu? Dolayısıyla buradan B dediğim değer 1 yapmış oldu. Bizden neyi soruyor? Bu kırtasiyede bir silginin alış fiyatı yani maliyetini soruyor. 5B, B'de 1 ise cevabımız ne yapmış olur arkadaşlar? Bursa 5 seçeneği yapmış olur. 27. soruya gelmiş olduk arkadaşlar. Soruyu çözmeden önce isterseniz gelin yaş problemleriyle ilgili ÖSYM'nin son yıllarda sorduğu soru tarzları hakkında biraz konuşalım. Arkadaşlar ÖSYM son yıllarda genellikle yaş problemlerini konuşma şeklinde soruyor. Bence daha kolay oluyor bu sorular. Dolayısıyla bu tarz sorulardan korkmaya hiç gerek yok. Gelin isterseniz soruya geçelim. Bir dedemiz var, bir ninemiz var, 4 tane çocukları var, bir de Furkan isimli torunları var. Hemen bunları bir yazalım. Dede dedim, nine dedim. 4 tane çocuğa dedim, geldim ve Furkan'ı yazıyorum. Bugünkü yaşlarına dedeye A, nineye B, 4 çocuğa C ve Furkan'a D diyorum. Şimdi dede demiş ki ikimizin bugünkü yaşları toplamı 4 çocuğumuzun bugünkü yaşları toplamının 2 katına eşit. Dolayısıyla A artı B eşittir 2C dedi. Şimdi nine de diyor ki ne tesadüf 10 yıl önce benim yaşım. Dolayısıyla 10 yıl önce benim yaşım derken nine eksi 10. 4 çocuğunun 10 yıl önceki yaşları her bir çocuk için 10 yıl geriye gidiyoruz. Eksi 40 yapıyor. Dolayısıyla buradan şu denklemi kuruyoruz. B eksi 10 eşittir. 2 parantezinde C eksi 40 arkadaşlar. Parantez açıyorum. B eksi 10 eşittir. 2C eksi 80 dedim. Eksi 10'u karşı tarafa atıyorum. B görmüş olduğum değer ne yapmış oldu? 2C eksi 70 yapmış oldu. Eksi 10 artı 10 olarak geçti. Bakın iki tarafta da B var. Dolayısıyla iki denklemi birleştiriyorum. A artı B gördüğüm yere 2C eksi 70 yazdım. Neye eşitmiş? 2C. 2C'leri sildiğim zaman eksi 70'i karşı tarafa atmış olduğum zaman A'nın 70 olduğunu gördüm arkadaşlar. Dolayısıyla dedenin bugünkü yaşı 70'miş. Furkan da diyor ki ne tesadüf. Dedemin yaşı benim yaşımın 10 katına eşit. Dolayısıyla 70 bölü 10'dan 7 yani C seçeneği Furkan'ın bugünkü yaşı yapmış oldu arkadaşlar. 28. soruya geçtik. Arkadaşlar aslında soru oran orantının bolca kullanılacağı bir soru. O yüzden dikkatli çözelim. Gelin hemen şu pistimizi bir çizmeye çalışalım. İki atletle ilgili aşağıdaki bilgiler biliniyormuş. Bir başlangıcımız var, bir de bitişimiz var. Bitişe de finish'ten F diyelim arkadaşlar. 600 metre uzaklıkta bulunan A noktası. Şu ortadaki kara noktaya A desek 600 metreymiş. 4 saniye diyor arkadaşlar. Bu 4 saniyeye yazdım bakın. 300 bitiş noktasına 300 metre mesafe dediği için geldim onu da yazdım. 4 saniye sonra geçiyormuş bu A dediğim yani tam ortadaki siyah noktadan. Dolayısıyla arkadaşlar toplam pistimizin uzunluğu 600 artı 4 saniye artı 300 yani 28 saniye yapmış oldu. 4 saniyeyi karşı tarafa atıyorum. 900 ne yapmış oldu? 24 saniye yapmış oldu. Benim bu pistte bilmediğim sadece bu 4 saniyelik bir mesafe. Bu 4 saniye 24'ün 6'da biri. Dolayısıyla 900'ün 6'da birinden. Bakın oran orantı yapmış oluyorum. 150 metre yapmış oldu. Yani bir 600 metrelik mesafe var hızlı koşucunun koştuğu. Diğer yavaş olan ona yetişene kadar bir 150 metre daha koşmuş oldu. Oradan finish'e de 300 metresi var. Dolayısıyla toplam pistimizin uzunluğu 1050 metre. Hızlı olan atlet 1050 metreyi 28 saniyede koşuyorsa 600 metreyi yani yavaş olan atletle ilgili bilgiyi bulmaya çalışıyorum şu an. Ne kadar da koşar diye bir oran orantı yapıyorum. 28 ile 600'ü çarptım. 1050'ye böldüm. Buradan arkadaşlar gerekli sadeleştirmeleri yaptığım zaman hızlıca x dediğim değerin 16 olacağını görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla hızlı olan atletimiz 600 metrelik mesafeyi 16 saniyede koşmuş. Yavaş olan atlet arkadaşlar 4 saniye sonra A noktasına gelebiliyordu. Dolayısıyla 600 metre yavaş olan atletimiz 20 saniyede koşmuş oldu. Yine bir oran orantı yapmam gerekiyor burada. 600 metreyi 20 saniyede koşuyorsa 1050 metreyi kaç saniyede koşar şeklinde bir oran orantı yapmam gerekiyor. Aslında hız problemleriyle oran orantının birbirine karışık olduğu bir soru. ÖSYM son yıllarda yapıyor bu tarz. Burada oran orantı yapıyorum arkadaşlar.
1050 çarpı 20 bölü 600 bizim yavaş olan atletimizin toplam pistte koştuğu süre, yani tamamladığı süreyi olacak. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaptığım zaman arkadaşlar cevabımız ne yapar arkadaşlar? Bölme işlemlerini yapıyoruz. 3 kaldı. Burada 5 kaldı. Böldüğüm zaman 7 kaldı. 5 ile 7'yi çarptığım zaman 35. Yani Bursa seçeneği yapmış oldu arkadaşlar. Bolca oran orantı kullanmış olduk arkadaşlar. 29. soruya geçmiş olduk arkadaşlar. Basit bir küme sorusu. Diyor ki üniversite sınavına hazırlanan Ahmet, Burak ve Cenk'in kendi aralarında konu tekrarı yapıyorlarmış. En az 2 tanesi. Dolayısıyla bireysel konu tekrarı yapmıyorlar. 3 tane küme çizmem gerekiyor. Ahmet, Burak ve Cenk olduğu için. Arkadaşlar yine aynı şekilde Ahmet, Burak ve Cenk dediği için kümeleri A, B ve C şeklinde isimlendiriyorum arkadaşlar. Şimdi aslında bize soru kısmında üçünün birlikte yaptıkları konu tekrarı sayısına 5 demiş. Dolayısıyla üçünün kesiştiği noktaya 5 dedim. Şimdi bireysel yapmadıklarına göre her iki kümelerin kesiştiği noktalara X, Y ve Z diyorum. Şimdi 12 tanesinde Ahmet diyor. Yani X artı Y artı 5 eşittir 12. 5'i karşıya attım 7. 14 tanesinde Burak demiş. Yani Y artı Z artı 5 eşittir 14. 5'i karşıya attım 9. 17 tanesinde de Cenk demiş arkadaşlar. Yani X artı Z artı 5 eşittir 17. 5'i karşıya attım. X artı Z'yi 12 olarak buldum. Şimdi sadece Ahmet ve Burak'ın yaptıkları konu tekrarını soruyor. Dolayısıyla bizden Y'yi istiyor. Yani Cenk'in ikisiyle beraber yaptıklarını sormuyor. Ahmet ve Burak'ın yaptığını soruyor. Y'yi bulmamız gerekiyor. Bu tarz denklemlerde arkadaşlar Y'yi bulabilmek için Y'nin olmadığı denklemi eksiyle çarpıyorum. Taraf tarafa topluyorum. X'lerin birbirini sadeleştirdiğini gördüm. Eksi X artı X. Z'lerin birbirini sadeleştirdiğini gördüm. Dolayısıyla denklemimin sol tarafında 2Y kalmış oldu. Sağ tarafında 7 artı 9 eksi 12 yapıyor. 2Y eşittir 7 artı 9 16. Eksi 12 yapmış oldu. 2Y eşittir. Dolayısıyla 4 yapmış oldu. Y dediğim değer 2 yapmış oldu. Cevabım da Adana yapmış oldu. Bizden zaten Y'yi soruyordu. Geçtik 30. soruya arkadaşlar. Yine basit bir soru. Gezi ücretini sorduğu için ben toplam gezi ücretine 100x dedim arkadaşlar. 9 öğrencinin 2 günlük gezi ücreti. Rehber ödedikleri ücret yani. Şimdi ilk gün ücretin 4'te 3'ünü ödüyorlarmış. 100x'in 4'te 3'ü ne yapıyor arkadaşlar? 75x yapıyor. 9 öğrenci eşit ödediklerine göre 75x bölü 9 dedim. İkinci gün diyor arkadaşlar, ilk gün 75x'ini ödedilerse ikinci gün ne kadar ödemeleri gerekiyor toplam ödeme için? 25x, yine eşit miktarda ödüyorlarmış. Bakın sorunun devamı kısmında vermiş. Dolayısıyla ikinci günde 25x bölü 9 her bir öğrenciye ödenen tutar. Ve devamında demiş ki ikinci gün ödedikleri miktar ilk gün ödedikleri miktardan 100 lira daha az demiş. Dolayısıyla ikinci güne 100 lira ekliyorum. İlk güne eşitliyorum arkadaşlar. 25x bölü 9'u karşı tarafa atıp işlem yapmam gerekiyor. Direkt arkadaşlar 75'ten 25'i çıkardım. Ne yapmış oldu? 50x. 50x bölü 9'un ne eşit olduğunu gördüm? 100'e. Sadeleştirdim 50 ile 100'ü. 50'yi sildim. 1 kaldı. 100'ü 2 yapmış oldu. Dolayısıyla x dediğim değer buradan 18 yapmış oluyor arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Buna göre gezi rehberinin 2 günlük ücretini soruyordu. Dolayısıyla bizden aslında neyi soruyor? 100x'i soruyor. Ben x'in ne olduğunu biliyorum. 18 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 18'de 100'ü çarptım. 1800, yani cevabımız Adana seçeneği yapmış oluyor arkadaşlar. Basit bir soruydu. 31. soruya gelmiş olduk arkadaşlar. Demiş ki süt almak için markete giden Ali süt kutuları üzerindeki son kullanma tarihlerini kontrol ediyor. Üçünün de son kullanma tarihinin geçmediğini düşünüyor. Markette sıra beklerken bu tarihlerin gün ay yıl değil ay gün yıl olarak yazıldığını görüyor ve tekrar kontrol ettiğinde bir tanesinin geçmiş olduğunu görüyor. Şimdi arkadaşlar önce burada ilk halinde, yani kutuların üzerinde yazan son kullanma tarihlerini bir yazalım. Bizim gün ay yıl olarak düşündüklerimizi. Bunları tek tek yazıyorum arkadaşlar. 10 Nisan 2022, 7 Temmuz 2022 ve 4 Ağustos 2022. Şimdi düşündüğümüz zaman bunların hiçbirinin son kullanma tarihi geçmediyse bizim ayımız Ocak, Şubat, Mart veya Nisan olabilir. Zaten otomatikmen Mayıs ve Haziran'ı elemiş olmamız gerekiyor. Sonra bunları ay gün yıl olarak yazıyorum. Yani aslında tekrar anlayabildiğim haline getiriyorum. 4 Ekim 2022, 6 Temmuz 2022 ve 8 Nisan 2022 yapmış oldu. Bunlardan bir tanesinin son kullanma tarihi geçecek, iki tanesininki geçmemiş olacak. Arkadaşlar aslında şöyle baktığımız zaman cevap direkt Nisan olarak sırıtıyor. Neden? Mayıs ayı olamaz çünkü Mayıs ayının olmuş olması ihtimali ilk halde 10 Nisan 2022 olarak yazanda son kullanma tarihi geçmiş olur. Dolayısıyla Nisan olarak aslında cevabı görüyoruz şu an.
Sol tarafta hiçbirinin son kullanma tarihi geçmemiş. Sağ tarafta da bir tanesininki geçmiş. Dolayısıyla bugün olsa arkadaşlar 9 Nisan 2022'dir. Hatta bunun hangi ayda değil hangi gün olarak sorsa 9 Nisan 2022 olarak işaretleyebiliriz. Nisan ayı yani Ceyhan şıkkı yapmış oldu arkadaşlar. Şimdi geldik 32. soruya. Hakan sabah uyandığında kol saatine bakmış ve saatin 6.32 olduğunu görmüş. Dolayısıyla biz sabah için saatin 6.32 olduğunu biliyoruz. Diyor ki sonra devamında sorunun aynı anda duvar saatine bakıyor ve duvar saatinin 22 dakika önce durduğunu fark ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar 6.32'den 22 dakika öne geldiğim zaman ne oluyor saat? 06.10 yapmış olur arkadaşlar. Dolayısıyla bizim duvar saatimiz 06.10 yani sabah saat 6'yı 10 geçe durmuş arkadaşlar. Sonra sorunun devamında demiş ki birkaç gün sonra pil alıp sabah duvar saatinin pilini değiştirmiş. Ve 1 saat 25 dakika ileri alarak doğru saati ayarlamış. Şimdi arkadaşlar düşündüğümüz zaman bir saati biz ileri alıyorsak daha ileri bir saat dilimindeyizdir. Daha geride olsak, daha önceki bir zaman diliminde olsak saati önceye alırdık. Dolayısıyla 1 saat 25 dakika ileri almamız gerekiyor. Hızlıca 1 saat aldım 7.10, 25 dakika ileri aldım 7.35. Dolayısıyla Hakan duvar saatini ayarladığında saat 7.35'miş. Cevabımız Edirne yapmış oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geldik 33. soruya. Şimdi manavda tartının üzerine ağırlık konuluyormuş. Toplam 3 kilogramı geçiyorsa tartı sinyal veriyormuş arkadaşlar. Bu manav her bir eşit ağırlıkta olan 15 elmayı tartıya koyduğunda sinyal vermiş. Dolayısıyla 15 elma 3000 gramdan büyük dedim. Her iki tarafı 15'e böldüğüm zaman bir tane elma arkadaşlar 200 gramdan büyük yapmış oldu. Şimdi diyor ki 3 tanesinin tartıdan alındığında ise sinyal sesi kesiliyormuş. Dolayısıyla 15 elmam vardı. 3 elmayı düştüğüm zaman ne yapıyor arkadaşlar? 12 elma yapıyor. Bu da 3000 gramdan küçük olacak arkadaşlar. Burada da yapmam gereken her iki tarafı 12'ye bölmek. Her iki tarafı 12'ye böldüğüm zaman bir elma 250 gramdan küçük yapmış oldu arkadaşlar. Şimdi sorunun devamında demiş ki sonra manav tartıda kalan bu elmalardan 6 tanesinin yerine tartımızda zaten toplam 12 elma vardı. 6'sını aldık 6 elma kaldı. 6 elma yerine her biri eşit ağırlıkta 6 ayva koyduğunda diyor. Yani toplamda kesemizde bizim ne olacak? 6 elma artı 6 ayva olacak. Neye eşit oluyormuş? Tam 3000 grama eşit oluyormuş. Şimdi arkadaşlar ben bir elmanın 200 gramdan büyük, 250 gramdan da küçük olduğunu biliyorum. Buradan 6 elmanın 1200 gramdan 200 ile çarptım büyük. 250 ile tekrar çarpıyorum 6 elmayı. O da 1500 yapıyor. 1500 gramdan da küçük olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu kefeye 6 tane de ayva koydum her biri eşit ağırlıkta. Ve 3000 grama eşit olmuş oldu arkadaşlar. Denklemi şöyle bir daha yazalım. 6 elma artı 6 ayva dedim. 1500 dedim. Aslında ayvaları eklediğimiz zaman bu denklem 3000 grama eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla 6 ayvanın hangi aralıkta olması gerekiyor? 1500 ile 1800 arasında olmuş olması gerekiyor ki her iki tarafta da 3000 gramı bulayım arkadaşlar. Aslında bunu yazdığımız zaman soru bitti. Her iki tarafı 6'ya böldüğüm zaman 1500'ü 6'ya bölüyorum. 250. 1800'ü 6'ya bölüyorum. 300 yapıyor. Dolayısıyla bir ayvanın değerinin 250 ile 300 arasında olması gerekiyor ki şıklara baktığımız zaman sadece 280 var. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan yapmış oldu arkadaşlar. Bir hız problemi sorusu. Çok basit bir soru 34. soru. Şimdi 4 saat boyunca pistte aldığı önce yavaş ve sonra hızlı giden bir yarış aracının grafiği verilmiş arkadaşlar. İlk başta yüzde gidiyormuş. Bakın sorunun iç kısmında ne diyor? Daha sonra hızını %50 arttırmış. Yüzün %50'si 50 yapar. Dolayısıyla ikinci kısımdaki yani hızlı gittiğinde de hızı 150 olacak arkadaşlar. Şimdi 200 kilometre gitmiş ve yüzde gidiyor. Dolayısıyla 2 saatte gider. Şu kesişen nokta 7'den 2 saat ileri gittiğim zaman 9 yapmış oluyor. Aslında ben iki tarafta yavaş gittiğinde ve hızlı gittiğinde zaman dilimlerini bulmuş oldum. Bir çarpma işlemi yapıp toplam aldığı mesafeyi bulacağım. 2 saat boyunca 100 ile gitti. Sonra devamında 9'dan 11'e kadar 2 saat boyunca da 150 ile gitti. Dolayısıyla 200 artı 2 çarpı 150 300. 200 artı 300 cevabımız 500 Denizli yapmış oluyor arkadaşlar. 35. soru arkadaşlar zor gibi görünen kolay sorulardan bir tanesi. Ufuk'la işe bir tiyatro gösterimine gidiyor. A oyunu 150 dakika, B oyunu da 90 dakika sürüyor. Dolayısıyla ben bu 150 dakikayı saate çevireyim. Çünkü aşağıda saatten işlem yapmam gerekiyor. 2,5 saat.
B'de 90 dakika 1,5 saat yapmış oluyor. Gelip aşağıya A oyunu ve B oyununu yazdım. Tek tek ihtimalleri deneyeceğiz arkadaşlar. Zor gibi görünüyor ama aslında biraz uzun sürüyor ama kolay bir soru. 1,5 dedik. Tablo olunca biraz zor gibi görünüyor olabilir. Şimdi arkadaşlar 9'daki gösterime gitseler A oyunundan 2,5 saat sonra 11,5 yapıyor. 11,5 olduğu zaman B'de 12,5, 13,5 ve 18'e yetişebilir. 3 ihtimal var. A oyununda 12,5'a giderlerse arkadaşlar 2,5 saat ilave ettiğimizde 2 saat daha ilave ettim. 3 yapmış oluyor. 3 olduğu zaman 3,5 ve 18 gösterimi var B oyununda. Ona da katılabilirler. 2 ihtimal yapmış oldum. 16 gösterimine katırsalar 18,5'ta çıkacaklar. 18,5'ta çıkınca B oyununda herhangi bir gösterime katılamıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi geldik B'nin ihtimaline. B'de de 1,5 saat ekliyoruz. Ona 1,5 eklediğim zaman 11,5. 11,5 olduğu zaman 12,5, 16 ve 19 yani 3 ihtimal yapmış oldu. 12,5'a girdiklerinde saat 2'de yani 14'te çıkarlar. 14'te çıktıklarında 2 ihtimal var. 16 ve 19 olmak üzere. 15,5'da tekrar B gösterimine girdiklerinde saat 17'de çıkarlar. 1,5 saat eklediğim için 17'de çıktıklarında da 19 gösterimi var. Bir ihtimal de buradan geldi. 18'de girince 19,5'da çıktıkları için A'da yine ihtimal kalmıyor. Dolayısıyla ihtimallerim sağ tarafa yazmış olduklarım. 3, 2 daha 5, 3, 2 daha 5, 1 ekledim 11. Yani cevabım Ceyhan yapmış olduğu zor gibi görünen kolay sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi demiş ki kümesinden rastgele 2 sayı seçiliyor. A kümesinden seçilen bu 2 sayının çarpımlarının tam sayı olma ihtimali nedir? Kolay bir olasılık sorusu. Şimdi arkadaşlar parantezin içinde A kümesinde 5 tane elemanımız var. Bunlardan 2 tanesini seçin diyor. 5'in ikilisini aldığımız zaman 5 çarpı 4 bölü 2'den ne yapmış oldu? 10 yapmış oldu. Yani paydamız bütün ihtimaller 10. Şimdi bizim payı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Payda da 2 sayının çarpımının tam sayı olma ihtimalini sorduğu için çarpımları tam sayı olan 5 bölü 7, 7 bölü 5 1 yapar. Bir ihtimalimiz bu. Şimdi bakın 4 bölü 7 ile 7 bölü 4 var. İkinci ve sonuncu olan, beşinci olan bir ihtimalimiz de bu. Yine 4 bölü 7 ve 7 bölü 2 var. Çarptığımız zaman tam sayı çıkan bir ihtimalimiz de bu var arkadaşlar. Başka ihtimalimiz görünmüyor. Yok bu kadar arkadaşlar. 3 ihtimalimiz var. Onu da geldim pay kısmına yazıyorum. 3 yapmış oluyor arkadaşlar. Bu iki sayının çarpımlarının tam sayı olma ihtimalini soruyordu. 3 bölü 10 yani Denizli şıkkı cevabımız yapmış oldu. 37 ve 38. soruları beraber çözeceğiz arkadaşlar. Basit bir işlem sorusu. Şimdi demiş ki pozitif tam sayılar kümesinde tanımlı işlemi verilmiş. Çift ve tek demiş buna göre. Şimdi 37'ye baktık 10 demiş 1 demiş. 10 sayısı çift olduğuna göre nasıl yazıyorum? 2 çarpı 10 artı 1 dedim. Artı 1 demiş. 1 sayısı tek olduğu için 1 artı 3 dedim. Ne yaptı? 2 çarpı 10 artı 1 21 artı 4 25 yapmış oldu. Bu neye eşit arkadaşlar? A'ya. Peki ben A'nın ne olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Yani çift mi tek mi bilmiyorum. Dolayısıyla bir tek ise bir de çift ise iki ihtimalli olarak bu soruyu çözmem gerekiyor. Şimdi gelip sol tarafa yazıyorum. Tek ise dedim, çift ise dedim. Şimdi A sayısı tek ise alttaki denklemi kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla A artı 3 yaptı. Çünkü M gördüğüm yere A yazıyorum. 25. A buradan ne yapıyor arkadaşlar? 3 karşı tarafa attım. 22. 22 tek mi? Değil. Dolayısıyla aslında buradan çözmüyorum. Demek ki A sayısı tek değilmiş. Çift olduğunu görmüş oldum. A sayısı çift ise arkadaşlar 2 çarpı A artı 1 yapmış oldu. M gördüğüm yere A yazdım. Eşittir 25 dedim. Artı 1'i karşıya attım. 2A 24. A dediğim değer 12 yapmış oldu. Dolayısıyla cevabımız da Ceyhan yapmış oldu arkadaşlar. Yine bağlantılı bir soru olduğuna göre n'ye kaçtır demiş. Şimdi ben 2n sayısının her türlü çift olduğunu biliyorum her zaman. Ancak n'yi bilmiyorum, soru işaretini koydum. Şimdi çift dediğim için 2n'yi bir yazalım. Çift olduğunu bildiğim için 2m artı 1 formülünü kullanacağım. M gördüğüm yere 2n yazıyorum. 2n yazdığım zaman 4n artı 1 yapmış oldu. Şimdi n eğer tek ise bir ihtimal, bir de n tek değil çift ise bir ihtimal. İkisini de yapmam gerekiyor. N tek ise arkadaşlar alttaki denklemi kullanıyorum. N artı 3 dedim. 4n artı 1 eksi diyorum. Arkadaşlar bunu parantezi ben önce açmayı tercih ediyorum. Hep işlem hatası oluyor çünkü. 4n artı 1 eksi n eksi 3 yaptı. Dolayısıyla ne yapmış oldu? 3n eksi 2. Eksi 2'yi karşıya attım. 3n 18. N 6 yaptı. Tek ise diyor. Sağlanmış oldu arkadaşlar. Demek ki yine çift ihtimalinden yapacağız. Şimdi çift ise arkadaşlar ben neyi biliyorum? 4n artı 1'i biliyorum. Çünkü buranın çift olduğunu biliyordum. Hiçbir zaman değişmiyor. Çift olduğu için yukarıdaki denklemi kullanıyorum. M gördüğüm yere ne yazıyorum? 2n
artı 1 dedim. Eşittir 16 dedim. 4n artı 1 eksi 2n eksi 1 yapmış oldu. Eksi 1'ler birbirini götürdü arkadaşlar. 4n'den 2n çıkardığım zaman 2n eşittir 16 ise n dediğim değer 8. Dolayısıyla cevabın Ceyhan yapmış oldu. Çift hissediyor, sağlıyor. 39 ve 40. sorular sınavın en zor görünen en kolay 2 tane sorusuydu arkadaşlar. Gelin hızlıca beraber bakalım. Şimdi demiş ki A otoyol firması otoyoldan geçişe, otomobil ve otobüse farklı ücretler uyguluyormuş. Otomobil için 5 gün boyunca ücret aynı kalıyormuş. Geçiş ücreti sonraki her gün 10 lira artıyormuş. Otobüs için ise 12 gün aynı ücret alıyormuş. 12 günden sonraki her günde 25 lira gecikme ücreti alıyormuş. Tamam. Şimdi B şirketi geçiş yaptıktan kaç gün sonra geçiş ücretlerini ödemiştir demiş. Bir adet otomobil ve bir adet otobüs geçiyor. Şimdi şöyle bir grafik çiziyorum arkadaşlar. Yukarı kısma otomobil diyorum. Alt kısma da otobüs diyorum. Şimdi arkadaşlar. Bakın zaten şıkların hepsi 12'den büyük olduğu için bir 5 ve 12'yi yazıyorum. İşleme tabi tutabilmek adına. Şimdi arkadaşlar otomobil 5 ile 12 arasında yani 7 gün boyunca 70 TL gecikme parası ödeyecek. Doğru mu? Evet. Şimdi 12 günden sonra da otomobil için 10 TL, otobüs için 25 TL gecikme parası ödeyecek. Şimdi x gün dersem 12'den sonraki kısma her gün için 35 TL ödeyeceği için 35x artı bir de 70 vardı otomobil için eşittir 350 lira gecikme ücreti. Arkadaşlar her iki tarafı 35'e bölüyorum ama 70'i karşıya atmıyorum. İşlem kolaylığı olsun açısından. X artı 2 10, x 8, 12 gündü 8 gün ekledim 20 yani Ceyhan yapmış oldu arkadaşlar. Basit bir soru denklemi kurduktan sonra. Şimdi demiş ki otomobil ve otobüsün geçiş ücretleri 180 ve 400 liraymış. Geliyorum hemen yazıyorum. Otomobil dedim. Otobüs dedim arkadaşlar. Şimdi B şirketine ait toplam 12 araç geçmiş. Ne kadar geçtiğini bilmediğim için otomobile X, otobüse de Y dedim. X artı Y'nin ne olduğunu biliyorum, 12 olduğunu biliyorum. İlk denklemim çıktı. Bir denklem daha bulup soruyu hemen çözeceğim. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. 7 gün sonra ödemiş. 5 gün ücret aynı kalıyordu dikkat ederseniz otomobil için. 2 gün fazladan her gün 10 liradan 180 artı 10 190 artı 10 ne yaptı arkadaşlar? 200. Otomobil için 200 lira ödedi bir otomobil için. 7 gün sonra diyor otobüs için 12 gün sonra fiyatlar değişiyordu. Dolayısıyla fiyat değişmeyecek 400 TL. Geldim buradan ikinci denklemimi yazıyorum. 200x artı 400y ne kadar ödemiş toplamda arkadaşlar? Bakın gecikme ücreti değil toplam ödemeydi. O yüzden böyle kurdum 3800 denklemimizi. Burada her iki tarafı denklemi basitleştirmek adına 200'e böldüm. X artı 2y 19 yapmış oldu. İlk denklemi altına yazıyorum. X artı y'nin de 12 olduğunu biliyorum. Taraf tarafa bu iki denklemi çıkarıyorum. X'ler gitti. Y eşittir 19 eksi 12'den 7 yapmış oldu. X de buradan 5 yapmış oldu. Bize neyi soruyordu? B şirketine ait kaç adet otobüs diyor. Otobüs dediğim Y idi. Y eşittir 7 cevabımız denizde yapmış oldu arkadaşlar.